İstanbul'dan hepinize selamlar. Merhaba. Uçağımız biraz erkendi, o sebeple Samsun'dan İstanbul'a gelip bir gece Sabiha Gökçen Havalimanı'na yakın bir otelde kaldık. Şimdi havalimanına geçiyoruz. Metro ile gideceğiz. Nereye gidiyoruz? İngiltere. Önce Britanya. evet, önce Londra'ya ineceğiz. Bir 10-11 gün İngiltere'deyiz. Dündar Bey bizi tanıdı sağ olsun. Makinist kabinine davet etti. Havalimanına böyle gidiyoruz. Biz havalimanına geldik. Dündar Bey'e teşekkür ediyoruz. Makinist kabininde yolculuk yaparak havalimanına geldik. Pazar günü sabah saat 6. Havalimanı inanılmaz kalabalık. Pasaporttan geçtik. Artık uçağımızı bekleyeceğiz. Tabii pasaporttan geçtik ama İngiltere bizden vize istiyor. Vizeniz olmadan geçemiyorsunuz. Hatta yeşil pasaporttan dahi vize istiyorlar. Bize 6 aylık vize verdiler. Vizeyi de Avrupa Rüyası aracılığıyla aldık. Zaten bu gezimizi de onlar organize ediyor. Biz onların Büyük Britanya turuna katılıyoruz. Avrupa Rüyası ile beraber İngiltere, İrlanda, Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler'i gezeceğiz. Uçağımız 8.30'da. 8.30'taydı. Bu arada pasaporttan geçerken bir tek kaç gün kalacaksınız diye sordular. Gayet kolay. Stres var mıydı? Yok. Yok muydu? Yani pasaport geçişleri genelde öyle stresli olabiliyor. Ama bir 15-20 kere tecrübe ettikten sonra artık çok da umursamıyorsunuz. Zülal de o seviyeye gelecek. Az kaldı. Grubumuz 39 kişi. Otobüsümüz. Bakalım grupla nasıl geziliyor. Biz Londra'nın merkezinde ama doğu tarafındayız. Yarın tam merkezini gezeceğiz. Underground metro demek. Metro durağı burası. Amerika'da subway diyorlar. Bizde metro. Bu ortada gördüğünüz bir güneş saati ama etrafında Londra'nın tüm tarihi anlatılıyor. Londra milattan sonra 43'te ilk kurulmuş. İşte daha sonra ilk yapılan köprü. Burada tarihlerle birlikte bütün önemli anlar resmedilmiş. Tek tek hepsini göstermeyeceğim, anlatmayacağım. Çünkü çok uzun sürecek. Rehberimiz anlatıyor. Bir de dediğin gibi bu bir güneş saati. Burası Tower of London. Yani Londra Kalesi. Surların üzerine inşa edilmiş bir yapı. Londra Kalesi'nin içinde kraliyet ailesinin hazinesi var. Kraliçenin o meşhur tacı, asası ve burada çok özel bir küre varmış. Altından bir küre. O da bu kalede saklanıyormuş. Turistler de tabii içeriye girebiliyor ama bizim bugünkü programımızda bu yok. Yarın serbest vaktimiz var. Hani girmek ister miyiz bilmiyorum. Bugün Ağustos 6, saat öğleden sonra 4. Hava sıcaklığı da yaklaşık 17-18 derece. Türkiye şu an cayır cayır
sıcaktan yanıyor, kavruluyor ama burada hani üstünüze ince bir mont almazsanız üşürsünüz. Muhtemelen klasik İngiltere havası. Karşınızda meşhur Tower Bridge, Kule Köprüsü. Gözümü açamıyorum ki. O kartpostallarda gördüğünüz, belki oradan hatırlayabilirsiniz. Burada da bir sürü martı var ve insanlara da yakınlar. Ama simit atan göremedim derken şu çocuğu gördüm. Poğaça gibi bir şey atıyor. Ya martılar her yerde aynı, anlayacaksınız. Köprünün üstündeyiz. He doesn't love this country, don't trust him. He doesn't love this country, don't trust him. Tabii turistik meydandan böyle biraz içeri doğru yürümeye başladık. Gördüğünüz gibi hemen sakinleşti her yer. Bu gördüğünüz yapılar, daha doğrusu Londra'daki binaların çoğu 200 yıllıkmış. Hani yeni yapılaşmaya, yapılanmaya pek izin vermiyorlarmış. O sebeple şehirde neredeyse tamamen hep yatay mimari hakim. Yine merkezde en cafcaflı yerlerde geziyoruz. Leicester Meydanı'ndayız. Burada birçok kültür sanat etkinliğinin yapıldığı yerler var. Müzikal yapılan mekanlar, yerler var. Hatta biz de ayarlayabilirsek bir tanesine gideceğiz. Back to the Future'a. Bakalım, yarın akşam bir bilet bulduk sanki. Önümüzde Chinatown var. Bu Chinatown birçok büyük metropollerde var. Yani bunun bence Türkiye'de de olması gerekiyor. Nereye gitseniz Chinatown'u görürsünüz. New York'a da gitseniz, Amsterdam'a da gitseniz her yerde bir şekilde vardır. İleride inşallah İstanbul'da da olur. Olsun dememin sebebi, Chinatown acayip turist çekiyor. Birkaç ay önce Bangkok'taki Chinatown'daydık. İnanın yani iğne atsanız yere düşmüyor. Turist geliyor, ticaret oluyor. Benim gördüğüm, bulunduğu şehre faydası var. Trafalgar Meydanı'ndayız. Bizim Taksim Meydanı gibi düşünebilirsiniz. Tepede Amiral Nelson'un heykeli var. Tabii biz arkada kaldık. Şimdi önden biraz çekip onun hikayesini anlatacağım. Napolyon Bonaparte Mısır'ı almak için düzenlediği seferler sırasında bir kısım Osmanlı topraklarını da ele geçirmiş. Buna karşılık Osmanlı İngiltere ile beraber hareket edip Fransa'ya karşı durmuş. İşte Amiral Nelson komutasındaki donanma Napolyon'a karşı çok iyi savaşmış ve Napolyon Mısır'dan geri çekilmek zorunda kalmış. Nelson bu başarısı için Osmanlı nişanı ile onurlandırılmış. Osmanlı tarafından ilk defa bir yabancı komutana bu nişan verilmiş. Nelson'ın resimlerinde de bu nişan görülmektedir.
Şimdi bu yürüdüğümüz yer Buckingham Sarayı'na gidiyor. Hani biri ölünce, tören düzenlenince, artık yeni kral için tekrar tören düzenlenince onun hepsi burada yapılıyor işte. O TV kanallarında görüyoruz ya. En son 2. Elizabeth öldüğünde de burada tören düzenlenmişti. İşte orası burası. Bu askerlerin nöbet değişimi var ve onu gösteri gibi yapıyorlar ama o kadar kalabalık oluyormuş ki hani gelip izleyemezsin diyorlar. Çok önceden gelip beklemek gerekiyormuş. Tabii biz onu bekleyemeyiz. Saray 1703 yılında yapılmış ama ilk yapıldığında özel mülkmüş. Daha sonra kraliyete bağlanmış. Şu an sarayda tam 775 oda varmış. Bu sarayın civarında her yerde böyle parklar var. Evet, hani devasa boyutta parklar. Görüyoruz yani kimisi spor yapıyor, kimisi oturmuş kitap okuyor. Az bir güneş gören güneşleniyor. Burada sokak köpeği ya da sokak kedisi göremezmişiz çünkü hiç yokmuş. Bolca sincap varmış. Arada da akşamları ya da tilki oluyormuş. Tilki ama zarar vermiyor diyorlar. Sincaplar da burada bayağı insanların yanına kadar geliyor. Muhtemelen bir şeyler veriyorlar onlara. Bu arada rehberimiz Yılmaz Bey tabii Türkçe anlatıyor. Hani bu gibi kültür gezilerinde yanınızda Türkçe anlatan bilgili birinin olması geziyi çok daha keyifli yapıyor. Şimdi karşıda Big Ben Tower var. Burada da uzun bir sıra insanlar telefon kulübesinin önünde fotoğraf çektirmek istiyor. Hem o İngiltere'ye has kırmızı telefon kulübesini hem de arkadaki saat kulesini aynı kadraja almak için. Gotik mimarili Westminster Sarayı 2. Elizabeth bir dönem bu sarayda kalmış. Prens Diana ile galiba arası iyi olmadığı için ya da kötü anıları olduğu için. Monarklar, Birleşik Krallığı yönetenlerin cenazesi hep buradan kalkmış. Birçoğunun düğünü burada yapılmış. Bugün burası bizim son uğrak yerimiz. Biraz fotoğraf, video çekip artık otele geçeceğiz. Birçok fotoğraf karesinde gördüğünüz meşhur Big Ben, o kulenin içinde 15 tonluk bir çan varmış. Ona istinaden bu isim verilmiş. Bu sarayların birçoğu yılın bazı dönemlerinde ziyarete açılıyor. Tabii hepsini, içini komple gezemiyorsunuz. Bazı odaları açılıyormuş ziyarete. Saat tam 7'de çan çaldı. Her saat başı çalıyor muhtemelen. Karşıda gördüğünüzde London Eye, hani Londra'nın gözü diyeyim. Dönme dolap. Yani ben bunu daha büyük bekliyordum ama beklediğimden bir tık küçük çıktı. Dünkü yorgunluğumuzu attık. Sabah 9'da güne başlıyoruz ve otobüsümüzle yola koyuluyoruz. Hyde Park'tayız. Bu civarı tabii yürüyerek gezeceğiz. Hyde Park tabii öyle küçük bir park değil. İçinde gölleri olan bir yer. Yaklaşık 150 hektarlık bir alan üzerine kurulmuş. Yine şehrin merkezinde. Yalnız havada güneşli. Londra'ya güneşi getirdik. Çok güzel. Bura Kensington Sarayı.
En önemli özelliği bence daha önce Prenses Diana burada yaşamış. Şimdi ise bu Kensington Sarayı'nda William ve Kate buraya geldiğinde onlar yaşıyormuş. Karşıda da çok güzel bir göl var. Orada kazlar, ördekler. Şimdi bu Kensington Sarayı'nın kenarından doğru içeri giriyoruz. Wow. Bakın bazı yerlerde böyle hani çok özel diyebileceğim yerlerde bile şu tip arabalar var. Kimisi dondurma satıyor, kimisi ufak sandviç satıyor ama hani seni rahatsız etmiyor, işportacı gibi, seyyar satıcı gibi değil. Bakın ortama çok güzel uyum sağlamışlar. Hani insan ister istemez düşünüyor, yani aklından geçiriyor. Niye bizde böyle parklar yok? Al bakın işte. Hep bu tarz böyle güzel sahneler görüyorsunuz. Şu gördüğünüz 1606'daki iki bayrak kullanmaya başladılar. Şimdi köşelerde heykeller var. Her biri bir kıtayı simgeliyor. Mesela bu gördüğünüz develer var, Spensk var. Afrika'yı temsil ediyor. Burada boğa görüyorsunuz. Amerika'yı temsil ediyor. Avrupa'yı temsil ediyor. Fil tabii ki Asya. Tabii bu büste ya da heykel Kral Albert'in. Etrafında da kıtaları simgeleyen heykeller. Hemen bu yapıların karşısında Royal Albert Hall var. Burası işte konser salonu, gösteri salonu. Birçok ünlü burada konser vermiş bugüne kadar. Türkiye'den de burada ilk konseri veren kişi Zeki Müren'miş. Sırada en merak ettiğimiz yerlerden biri var. Neresi? Britanya Müzesi'ne gidiyoruz. Tabii burayı gezseniz günlerce gezersiniz. İçeride yüzlerce eser var. Milyonlar. 8 milyon. 8-9 milyon civarı dediler. Bizim coğrafyalardan da burada birçok eser var. Britanya Müzesi'nin ana girişi. Şurada heykeller, heykelcikler var. İnsanoğlunu anlatıyorlar, resmetmişler. Şurada hayvanlar var, timsah, köpek tarzı şeyler. Köpek değil de ayı gibi. Sonra şurada bir insan doğuyor. Kayanın içinden ya da altından çıkıyor. Onu bir melek kandille karşılıyor. Elindeki kandilin anlamı hani aydınlığa götürüyor insanoğlunu gibi. Sonra da burada insanlar hayvanları ehilleştiriyor, tarımda kullanmaya başlıyor. Daha sonra sanat ve müzik aletleri devreye giriyor. Burada da yine
hayvancıklar var. Hani kabaca burası için anlatabileceklerim böyle. Şimdi içeri geçiyoruz. İçeri giriyorsunuz ve ana girişte bizden bir eser, Knidos aslanı. Bunu getirirken düşürmüşler. Gördüğünüz gibi kırık var, daha sonradan yapıştırmışlar. Yani müzenin ilk girişinde ve girişinden sonraki ana alanda bizim oradan getirilen heykellerin olması da üzücü mü diyeyim, yani hani sevindirici olmaz da tabii ki üzücü. Maalesef. Müzeye giriş ücretsiz. Şili'nin Paskalya adasında bunlardan var. Bunu da zaten oradan getirmişler. Bakın burası Britanya Müzesi'nin ilk ana girişi. Şu karşıda 2 tane aslan heykeli var. Bu heykeller Bodrum Halikarnas'tan getirtilmiş. Mısır'dan getirilen Rosetta taşı milattan önce 196 yılında yapılmış. Üzerinde hieroglif, demotik ve antik Yunanca olmak üzere 3 farklı dilde aynı yazı bulunmakta. Bu taş 3 Mısır tapınağına gönderilmek amacıyla yapılmış, ferman niteliğinde. Bu taşı görür görmez aklıma Orhun yazıtları geldi, çünkü Moğolistan'a gittiğimde Orhun yazıtlarını da yakından inceleme fırsatım olmuştu. Bu Rosetta taşı da onlara çok benziyor. Bu eserlerin orijinalini böyle sergileyecekleri ben pek zannetmiyorum. Çünkü dokunsan dokunabiliyorsun. Burası da ilginç mesela. Mısır'daki bir piramidin üstünden bu getirtilmiş buraya. Alttakiler ise replikaymış. Üstteki orijinalmiş. Bunlar da Asur Krallığından getirtilmiş. Karşıdaki kapı dahil. Yalnız kapının üzerindeki metaller orijinalmiş. Ahşap sonradan yapılmış. Orijinalde böyleymiş. Bu gördüğünüz tapınak girişi gibi olan işte sütunlar, heykeller Antalya, Likya bölgesinden getirtilmiş. Hepsi orijinal değil. Mesela şu çok düz, sonradan yapılmış. Aradaki 2 tanesi orijinal. Bu parçalardan da tek tük orijinal olanlar var. Yine benzer örnekler duvarlarda da var. Anadolu topraklarından bir şekilde buraya kadar gelmişler. Likya bölgesinden yine. Burada da Zeus ve kardeşlerinin heykelleri var. Yine bizden başka bir eser, Efes Artemis Tapınağı'ndan getirtilmiş. Bizde Efes Artemis Tapınağı yok. Hiçbir parçası kalmamış. Bilinen tek parçası da bu.
kireç taşından yapılmış ve doğduğu yerlerden çok uzakta, Londra'da. Bunlar da yine Bodrum Halikarnas'tan getirtilen eserler. Yunanistan'dan bir tapınak. Şimdi bu gördüğünüz kadın sütunları bakın buraya getirmişler. 3 tanesi buradaymış. Şimdi müzenin en can alıcı noktalarından birine gidiyoruz, mumyaları görmeye. Ama bu merdivende bizi mozaikler karşılıyor, güzel mozaikler. Bunlar nereden gelmiş sizce? Bodrum Halikarnas'tan getirtilmiş. Mısır bölümüne geldik. Burada mesela bir mezarın süslemeleri gösteriliyor. Onun bazı orijinal parçaları da işte burada. Müzenin en kalabalık yerlerinden biri de burası. Bunların hepsi Mısır'dan getirilmiş. Yani hadi bir tane iki tane getirdiniz anlarım da yüzlercesini getirmek de ne bileyim. Yani insanları mumyaladıkları gibi sevdikleri hayvanları da mumyalıyorlarmış. Onun örnekleri de var. Mesela şimdi bu tabut içinde mumya var. Bu gördüğünüz kutularda ise iç organları oluyormuş. Mumyalamadan önce iç organlar çıkartılıp kutuya koyuluyor. Ölümden sonraki yaşamada inandıkları için sevdikleri eşyalarla beraber gömülüyorlar. Bu mumya ise Süveyş kanalı açılırken bulunmuş. Doğal bir mumya, özel olarak mumyalanmamış. Ve bu mumyanın Kur'an'da geçtiği söyleniyor. Doğru mudur tabi bilemeyiz. Hazreti Musa'ya karşı gelen Firavun olduğu söyleniyor. Hazreti Musa asasıyla denizi ortadan ikiye yararken bu Firavun da secde etmiş. Ve bu şekilde tabii günümüze kadar gelmiş. Çok inandırıcı değil ama hani böyle bir bilgi de var. Saçları hala duruyor. Dişlerini de görebilirsiniz. Sanki ölürken acı çekerek ölmüş gibi. Tabii bu artık taşlaşmış. Yaklaşık 3500 yıllık olduğu tahmin ediliyor. Müze tabii inanılmaz etkileyici. Ama bir yandan da üzülüyorsun. Hem bizim topraklardan hem başka ülkelerden belki isteyerek, belki zorla getirilen eserler var. Buraya günlerinizi ayırsanız ancak yeter. Eserleri çok güzel çalışıp gelmek lazım. Rehberimiz bize hızlıca anlattı. Ben de hani böyle önemli olanları aktarmaya çalıştım. Çok güzeldi, çok etkileyiciydi gerçekten. Yani dünyanın 7 harikasından biri olan Efes Artemis Tapınağı'nın tek parçasının burada oluşu, bizim topraklarımızda hiçbir parçasının olmayışı falan, böyle kalbim kırık ayrılıyorum yani. Keşke bizde olsalar, keşke getirebilsek, orada ziyaret edebilsek kendi topraklarımızda. Evet maalesef. Kimisi şunu da diyor, yani bizim oralarda olsa bunlara zaten sahip çıkmayacaklardı. En azından burada müzede gidip görebiliyorsun. Yine öyle olmasındansa ben bizim orada kendi topraklarında olmasını tercih ederdim. Ücretsiz olmasının sebebi bence herhalde
burayı yapanlar demiş ki ya biz bunları dünyanın her yerinden bir şekilde buraya getirdik. Bir de üstüne para alırsak ziyaretçilerden, yani üstüne tüy dikmek olabilir. Muhtemelen onun için ücretsiz yapmışlar. Devam ediyoruz. Yani merkezde yürürken birden böyle yapılar görebiliyorsunuz. Bu kanal boyunca karşılıklı böyle güzel yeme içme mekanları var. Çok da fotoğrafik yerler. Biz gruptan ayrıldık. Biraz kendimiz gezelim dedik. 3 saat böyle yürüyeceğiz, gezeceğiz şehri ama sonra akşam çok güzel bir müzikale gidiyoruz. Adı neydi? Back to the Future. Sesli. Back to the Future. Geleceğe dönüş. Geleceğe Dönüş filmini biliyorsunuz. Onun müzikali var ve yani yorumları okuduğumuzda son yılların en güzel müzikali diyorlar. Ve güzel de bir yerden 2 bilet aldık. Valla heyecanlıyız. Avrupa rüyasıyla hani böyle bir tura katıldığınızda illaki sürekli grupla gezmek zorunda değilsiniz. Gün içinde belli başlı yerlerde serbest zaman da veriyorlar. Bazen 1 saat, bazen 1,5-2 saat. Ya da bizim gibi öğleden sonra komple de ayrılabilirsiniz. Burası Shakespeare Globe. Zamanında Shakespeare'ın oyunları burada oynanılıyormuş. Hatta burada tiyatro eğitimi veriliyormuş. Günümüzde de hala burada şu afişlerde de göreceğiniz gibi gösteriler yapılıyor ya da tiyatrolar sergileniyor. Şimdi bu iki kanal arasında birçok köprü var. Ama şu karşıda gördüğünüz sadece yaya köprüsü. O köprüden yürüyoruz. Sür. En sevdiğimiz şeylerden biri böyle karnımızı doyurduktan sonra sokaklarda lay lay lom gezmek. Evet. Değil mi? Evet, bilmediğimiz sokaklarda. Bir de şimdi belki güzel bir kafe bulursak bir de kahve içeriz. Vallahi aha karşımızda Costa Cafe çıktı. Şimdi başka bir şey istesek olacakmış ama 2 Americano yaptırıyoruz. Tanesi 2,5 sterlin. Siyahlar hep taksi. Mesela karşıda bir tane daha geliyor. Yeniler de elektrikli. Üstü açıklar hep turistleri gezdiren hop on hop off otobüsleri. Yani onun belli bir güzergahı var. İstediğiniz durakta durup sonrakinde binebiliyorsunuz. O kadar çok bisikletli görüyorsunuz ki yani artık hani bisiklet insanların eli ayağı gibi olmuş. Yani mesela şu yolda kenarda gördüğünüz bisiklet yolu ve her yerde bu var. Cemil Londra'da hostelde çalışıyor. Avrupa'yı da böyle hem biraz çalışıyor hem de biraz geziyor o şekilde.
günün 4-5 saati çalışıyormuş. Aynen, Doğru mu dedim? 4-5 saat ortalama. Workaway'den Workaway ve World Packers. 22 yaşında kaç ülke gördün? Şu an 23 oldu. 23 ülkeye gitmiş ve hani öyle büyük paralar harcayarak değil mi? Yok, aylık yani açıkçası 250-300 euroya bu şekilde gezmek mümkün yani. Tamam. Yani görüyorsunuz, izleyen genç arkadaşlar varsa illaki büyük para harcamaya gerek yok. Böyle biraz çalışarak günde 4-5 saat Workaway gibi sitelerden o gibi işleri bulabilirsiniz. Ama tabii yeşil pasaportu var babasının sayesinde. O büyük bir avantaj. 25 yaşına kadar kullanabiliyor. Doğru, 15 değil mi? yaşına kadar, evet. Tamam. Cemil dün bizim burada olduğumuzu görmüş. Paylaşımlarımızdan bizi takip ederek buldu. Ve bugün tekrar karşılaştık. Oğlum bizi mi takip ediyorsun? Biraz öyle sanki ajanlık yapıyor gibi oldu ama. Şimdi dolandığımız yerler belli başlı turistik yerler zaten. Biz şimdi Londra'dan gezimize devam ediyoruz. Londra'da denilen şu, eğer konaklama işini çözerseniz burada yaşamanız çok kolay. Güzel de para kazanırsınız ama konaklama fiyatları bir hayli yüksek. Ev kiraları bir hayli yüksek. Mesela çeşme suyunu direkt içebiliyorsunuz. Biz de otelde musluktan direkt pet şişeyi doldurup gün içinde o suyu içtik. Gayet de güzel, normal içme suyu. Bunun yanında Starbucks ya da Cafe Nora gibi kafelere gittiğinizde orada çeşme suyu var. Ücretsiz kendi bardağınıza doldurup istediğiniz kadar su alabiliyorsunuz. Olur ya, Londra'yı gezdiniz, susadınız. İlla ki markete gidip o pet şişe suya 1-2 sterlin vermenize gerek yok. Bu arada arada böyle tek tük dilenci görebiliyorsunuz. Tabii evsizleri de görüyorsunuz. Bu Trafalgar Meydanı'nın civarında böyle yürüyoruz. Müzikal Adelphi Tiyatrosu'nda, o da buralarda zaten. Evet, yarım saat var, artık girelim. Tabii gösteri anında fotoğraf, video olmayacak. Bir tane boş koltuk yok. Bu arada biz hani çok arkalarda oturmayalım diye önlerden, iyi yerden bir bilet aldık. Kişi başı fiyatını söyleyelim mi canım? Yani söyleyelim. Kişi başı 110 sterlin. Artık gösteri başlamak üzere, sonunda yorumumuzu yaparız. Gösteriden şimdi çıktık. Yani Geleceğe Dönüş filmini sevmeyen yoktur herhalde. Filmin böyle önemli sahnelerinden çok inanılmaz bir gösteri hazırlamışlar. Yani o kadar sevdik ki, yani ben özellikle ikinci yarı komple gülerek böyle heyecanla izledim. Arada çok güzel espriler de var. Yani hani abartmayacağım, eğer İngiltere vizeniz varsa sırf Türkiye'den kalkıp gelinmez mi? Yani Ama gerçekten çok eğlenceliydi. Yapılacaklar listesi. kesinlikle, yani imkan dahilinde, tabii imkan varsa sırf bunun için gelinip izlenilir. Yani ben inanılmaz beğendim. Gerçekten Sen? ben de öyle. Çok keyifliydi. İnanılmazdı. Gerçekten çok etkileyiciydi ya. Yani gösteri 2 saat 40 dakika sürüyor arayla beraber ama çok iyiydi. Neyse hani daha fazla övmeyelim. Olur ya, yolunuz buralara düşerse ihmal etmeyin derim. Artık otele gidelim. Otele gitmek için otobüs kullanacağız. Hem bahaneyle şu İngiltere'nin meşhur otobüslerine de binmiş olalım. Ve otobüsümüz geldi. Kredi kartınızı temassız dokundurup bilet ödemesi yapabiliyorsunuz. Hiçbir yerden bilet almanıza gerek yok. 1.6 sterlin çekiyor. Yaklaşık 20 dakikada 19 durak geçerek otelimize yakın bir yerde indik. Otelimiz şu yeşil ışıklı yer. Odamıza geldik. Dün gösterememiştim.
Biraz ortalık dağınık ama yani Londra merkeze çok yakın, hatta merkezde. Gayet kullanışlı, kahvaltısı da çok güzel. Otelden fazlasıyla memnunuz. Londra'daki son günümüzden günaydın. Ya şunu ben özellikle söylemek istiyorum. Şimdi İngiltere'ye bu benim ilk gelişim. İngilizler bütün dünyayı sömürmüşler zamanında. Hani o yüzden ben Londra'yı böyle daha farklı bir şehir bekliyordum. Yani bu insanlar, bunlarda ne var da nasıl bir zeka bu tüm dünyayı sömürüyor, bazen bazı dönemler yönetiyor. Ama Londra'ya gelince şunu gördüm. Hani Viyana'ya benzer bir Avrupa şehri. Çok daha farklı değil. Hani ekstra şu farklı diyebileceğim bir şey ben göremedim. Londra tabii ki gezmesi güzel bir şehir. Ama ben yine de yaşamak için tercih edeceğimi zannetmiyorum. Hani İstanbul gibi biraz keşmekeşi var. Belki biraz daha düzenli ama bu ne ya? İşte böyle şeyler de olabiliyor. Neyse, buradaki arkadaşlar şunu söyledi. Diplomasiyle o sömürme düzenini bir şekilde kurmuşlar. Çünkü diplomasiyi ilk bulan ülke imiş dünyada. Velhasıl böyle, bunu da böyle dipnot olarak düşmek istiyorum. Bugün son günümüz, biraz daha gezip artık geziyi bitiriyoruz. Biz şimdi National History Müzesi'ne gidiyoruz. Sıra var ama sanki hızlı gider gibi. Bu müze ücretsiz. Bu sıraya girmeden direkt bilet alarak da gidebiliyorsunuz aslında. Bilet de ücretsiz. Sadece birkaç gün öncesinden rezervasyon yapmanız gerekiyor. Biz rezervasyon denedik ama bugüne yer yoktu. O sebeple mecburen sıraya giriyoruz. Yaklaşık 45 dakika bekledik ve girmek üzereyiz. Şimdi burada içeride meşhur bir balina iskeleti var. İşte karşınızda dünyanın en büyük yaşayan canlı hayvanı mavi balina. Boyu erkeklerde 27 metreye kadar çıkabiliyor. Memeli hayvanlarla burada kıyas yapıyorlar. İskeletleri. Yaklaşık 30 bin yıl önce yaşayan bir memeli. Burada bulunan fosilleri gösteriyorlar. Mesela burada Avustralya'daki bir dinozorun ayak izi var. Yaklaşık 95 milyon yıl öncesinden. Dinozor ve memeli hayvanlar bölümünden çıktık. Şimdi diğer bölümlere bakacağız. Şu Harpy Eagle, ben Amazon'da bunu gördüm ama videosunu çekemedim, yakalayamadım o sırada. İnanılmaz büyük bir kuş.
Taş ve kaya örneklerinin olduğu bölümdeyiz. Değerli taşlar. Bakın Türkiye'den de bir şey bulduk. 15 numara. 21 karatmış. Cam kristal. Mesela geçen yıl gittiğim Madagaskar'dan da bir örnek var. Safir madenlerine gitmiştim. Bu taşlar da oralardan. Çok çok zorluklarla çıkartılan taşlar. Videoyu izlemediyseniz kanalda var, izleyin derim. 1,5 saat müzeyi gezdik ama çok etkilendik ya. Girer girmez zaten o ana salonda sizi karşılayan iskeletler, fosiller inanılmaz değil mi? Yani Jurassic Park'la büyümüş bir çocuk olarak dinozor bölümü inanılmaz etkileyiciydi. Buraya gelirseniz ve dinozorlara özel ilgisi olan ya da işte hayvanlara falan çocuklarınız varsa kesinlikle görmelisiniz. Yani Londra'ya gelince zaten hani British Museum, Britanya Müzesi ve burası kesinlikle görülmeli. Ama tabii buraya aslında gelip böyle geniş geniş bir gün ayırmak lazım. Biz biraz hızlandırmış yapıyoruz daha çok görelim diye. Londra'dan gezimize devam ediyoruz. Şu karşı bölgeye gidiyoruz. Orası Greenwich. Hani saatlerin ayarlandığı sıfır noktası olarak kabul edilen Greenwich var ya, işte oraya. Şimdi biz karşıya geçeceğiz ama burada İkinci Dünya Savaşı'nda yerin altından yapılan bir tünel var. Yürüyerek oradan geçeceğiz. Savaş zamanında köprüleri yıkıyorlar diye burada yerin altından yol yapmışlar. Asansörle aşağı iniyoruz. Karşıya geçtik. Sıfır noktasına doğru çıkıyoruz. İşte bu çizgi başlangıç meridyeni ve saat buraya göre ayarlanıyor. İstanbul'da var. Onu da gösterelim. Biz de işte tam ortada fotoğraf çekindik. İnsanlar da çektirmek istiyor. Ya burası aslında güzel bir müzeymiş ama müze kapanmak üzere. Biz ucundan yetiştik. Kişi başı ücret 18 sterlin. Hani sıfır noktasına ayak basmak isterseniz gelinir. Tam çıkışta da bir shop bölümü var. 50 yıllık takvim, gün ve ay da yazıyor. Bundan bir tane eve alıyoruz. Yani güzel değil mi içerisi? Ya evet, coğrafya derslerinden böyle büyüdük. Greenwich, tarihin zamanın başladığı yer falan. Görmek çok iyi. Yani o tam sıfır noktasında olmak bence güzel. Bir de içeride ta o dönemden yapılan saatler var. Tabii biz saat meraklısı olarak onları incelemek de çok keyifliydi. Yani Londra'ya yolunuz düşerse bence Greenwich'e kesinlikle gelin. Hani içeri girmeseniz bile bu manzara için gelinir. Londra'ya yine geliriz diye düşünüyoruz. Çünkü yani 3-4 güne Londra'yı gezmek mümkün değil. Daha gitmek istediğimiz müzeler var, müzikaller var. Londra'yı genel anlamda sevdik. Hani benim beklentimin bir tık altındaydı ama sevdik diyebiliriz. Ben sevdim. Ben sevdim zaten. Bu kadar. Kolay kolay da öyle şehirleri sevdim demez ama
Yapacak çok şey var. Sonraki videolardan devam edebilirsiniz. Galler, İskoçya ve İrlanda'dan. Sonraki videolarda görüşmek üzere.